Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, Otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın, Otopratiğe gidin. Trabzonspor oyuncusu iyi niyetli olmazsa, Gayret %100 konsantre göstermezse. olmazsa ve çok ya oyuna yüreğini koymadan Fenerbahçe'yi yenemezsin. Naspor'a hoş geldiniz. Mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz. Fanzin Trabzonspor'a başladık Erman Özgür'le beraber. Trabzonspor'u konuşacağız. Artık iyice lig yaklaştı gitti. Trabzonspor'un kamp dönemi neredeyse tamamlandı. Lig yaklaştıkça geliyor. teknik direktörün de ateşi artıyor gibi değil mi? Teknik direktörlerin. Ama Abdullah Hoca'daki durum biraz daha farklı abi. Çok ciddi bir yani Şimdi ben sana sorayım, biraz yer Eleştiri değiştirelim. Madem bu kadar konu olmadan fanzin yapıyoruz. Sana sorayım, bir teknik direktörün bir maça etkisi ya da bir takımın kaderine etkisi yüzde kaçtır sana 100'dür. göre? Bana %100'dür. göre. Bana göre de %100'dür. Yaptığı açıklamadan ben şunu aldım. Hani kimseyi beklemeyeceğim demesinden. İstediğin kadar doğru dizilişi, doğru oyuncuları seçerek yaz. Eğer oyuncular niyetli değilse hiçbir anlamı yok. performansı yoksa değil mi? Çalıştırabilirsin, doğru kampları yapabilirsin, doğru beslenmeleri, dizilişleri ve oyuncuları doğru seçebilirsin. Ama oyuncu niyeti yoksa teknik direktör çaresiz kalır. Bak %100 etki dedin, seninle beraberim, katılıyorum. Ama oyuncu performansı, bireysel olarak kafasındaki hikaye neyse o sahaya yansır. Ne kadar hazırsa değil mi? Ne Evet, kadar yani işi bitiren şey teknik direktörün sahaya yazdığı diziliş değil sadece. o oyuncunun golü ya. Oyuncunun vuruşu, niyeti, isteği, yani. arzusu kazanmak için ne yaptı? Şimdi bunun farkında ve yayına girmeden önce sen güzel söyledin. 3-4 aydır performansı artmayan oyunculara bir gönderme yaptı. Hı. Çünkü o da biliyor ki Aynen böyle söyledi. ne zaten. yaparsam yapayım oyuncunun istediği oluyor. Ve değişmiyor bu kanun. Değişmiyor. Bu kural değişmez. Yani sen oyuncuyu doğru seçersin falan eyvallah ama oyuncunun niyeti ya da sana ne kadar inanıp inanmadığı performansı her şeyi belirler. O yüzden biraz bu kadar kritik bir maç öncesinde, kritik bir başlangıç öncesinde hocanın böyle bir açıklama yapmasını çok anormal bulmadım ben. Hoca birazcık sanki abi o sert bir açıklama bu aslında yani. Oyunculara da söyledim bunu Hiç aslında bugüne diyor. kadar duydun mu teknik direktör duymadım. olarak Abdullah Avcı'dan böyle bir oyuncu eleştirisi? Evet, hocadan hiç duymadığım için zaten birazcık bana böyle bir yani yüksek perdeden başlıyor ki demek ki yani işi o kadar sıkı tutmak istiyor ki Fenerbahçe Bence maçı oyuncular da öncesinde. ilk defa duyduğu için bir silkelenmişlerdir. Şimdi Abdullah Hoca elindeki kadrodaki tüm oyuncuları kullandı mı? Kullandı. Hepsi şans buldu mu? Buldu. Kaç tanesi değerlendirdi? Yok denecek kadar az. Çok az. Ve şunu söyleyeyim, bazılarına kötü olmasına rağmen şans vermeye devam etti. Israr etti. Şimdi oyuncuyken kendine objektif bakmak çok zordur Berkay. Doğru. Hep suçu başkasında ararsın. Ben oynamam lazım. Ha, benim oynamam lazım. Bana dışarıda şunu dediler. Hoca bana bunu dedi. Yardımcıyla aram kötü falan. İşler kötü gittiğinde hep bulursun böyle kendine saçma sapan sebepler. Abi Abdullah Hoca'da böyle bir şey olması mümkün değil. Kötü de oynasan şans vermeye devam etti. Avrupa'da olmasa Türkiye'de oynadın. Türkiye olmasa Avrupa'da oynadın. Rotasyon da yaptı. Hazır olan, ucundan bile hazır olan her oyuncu şans buldu Trabzonspor'da. Kimse diyemez ki bana adaletsiz davrandı Trabzonspor. Beni unuttu. Ha, belki bir iki tane genç oyuncu ki onların da antrenman performanslarını falan bilmiyoruz. Çok ahkam kesmenin bir alemi yok. Onlar bilmiyorum hak etti mi hak etmedi mi ama çok az kredisi olan teknik direktörün genç oyuncuyu sıfırdan oynatması da çok kolay bir şey değil. Zaten hocanın bu gençlerle alakalı da açıklaması da var abi. Yani açıklamanın ikinci kısmı gençlerle alakalı. Yani beklemeyiz artık biz bu oyuncuları. Oyuncu beklemeyeceğim diyor ve hiçbir türlü benim genç oyuncu oynatmama gibi bir korkum da yok. Ben genç oyuncuyu da sahaya atarım, altyapıdan çıkar oynatırız diyor. Yani şunu söyleyeyim. Bir kere Trabzonspor'un transfer haritasının, politikasının Fenerbahçe maçıyla şekilleneceğini, hatta devamındaki 3-4 maçla şekilleneceğini konuşmuştuk. Eğer işler kötü giderse hiç transfer yapmadan elindeki oyuncuları kazanmak üzerinden gidecek belli ki. Neden para harcayayım ki diyecek. Yani ve bu arada herkes şunu yanlış anlıyor. Ligden koparsa ya da Avrupa'da olmazsa Abdullah Hoca falan. Trabzonspor bir planlama yaptığı zaman Ahmet Ağaoğlu'ndan sonra bunu 3 aylık 5 aylık yapmamalı. Çok elzem sebeplerle anlamsız teknik direktör ayrılıkları oldu Trabzonspor'da. Ama Abdullah Hoca ile Ahmet Ağaoğlu ilişkisinden böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmiyorum. Bu sene başarısız gözükebilirsin ama seneye başarılı olacaksan yine Abdullah Hoca ile olursun. Trabzonspor camiası teknik direktör başarısızlıklarından yıllardır çekiyor. İstikrarsızlıktan çekiyor. yıllardır çekiyor. Önce bunun tespitini doğru yap. Ondan sonra bir sene şampiyon oldu. Pardon, ilk sene bir çıkış. İkinci sene şampiyonluk. Üçüncü sene vasat. Ama dördüncü sene vazgeçme teknik direktöründen. Sen bir ilk ol.
Senin farkında bu olacak Senin zaten. farkında bu olsun. İhtiyacın olan da bu. Şehre hakim, camiaya hakim, genç oyuncuya hakim, yıldız oyuncuya. Sen Yerel medyaya hakim. yerel medyaya hakim ya da hiç karışmıyor o tarafa. Yani şunu bil ki ekonomin neyse büyük ihtimalle bundan çok daha iyisi olmaz. Abi zaten Olmaz. olması mümkün değil ki. Ben her zaman söylüyorum. Geçen sene de buna benzer şeyler söyledik ama Trabzonspor domine ederek şampiyon olduğu için çok önemsenmedi. Görünmedi. Bak Bardi'yi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bir yere koyamazsın. Göremezsin. Bence Gbomin'i Mümkün değil. koyamazsın. Janini belki kadroya girer. Kadro yapar. Kadro yapar falan. Maxi Gomez eyvallah. Ama sendeki yabancıların 8 tanesinin 6 tanesini şampiyonluktaki rakiplerinin kadrosunda bir yere koyamayabilirsin. Koyamazsın abi şimdi. 18'e giremeyebilirler. Gerçekten giremezler. Giremezler. O yüzden Yani. bazı gerçekleri görelim. Trabzonspor şu haliyle bile çok kötü iş çıkartmıyor. Daha iyisini yapabilir miydi? Geçen seneden sonra evet yapabilirdi. 3-4 puan daha üzerine Koyabilirdi. koyabilirdi yani. Katılıyorum. Ama ne olursa olsun şampiyonluk sezonlarından sonra birçok takımın hırpalanma payını Tabii canım. göz ardı Trabzonspor edemeyiz. çok iyi atlattı. Göz ardı Berkay. edemeyiz. O yüzden Bu de hani mümkün biraz haksızlık etmeyelim. Hoca da böyle bir açıklama yaptıysa Sade Hoca bir cevap vermiş herhalde. Sade Hoca bir eleştiride bulundu. Açıklamaya bir eleştiride bulundu. Dedi ki yani oyuncuları bu kadar kamuoyunun önüne atmak doğru değil. Tarihin en iyi kadrolarından biriyle çalışıyorsunuz. Bu beyanatlar olmamalıydı demiş Sade Tekelioğlu. Bir eleştiri gelmiş. Yani yerelde Trabzon'da güçlü olan isimlerin başına geliyor tabii Ben Sade hem Hoca'da. Akçabat'ta hocalığımı yaptı Sade Hoca hem de Trabzonspor'da yaptı. Çok da severim. Çok da babacan bir insandır. Futbol bilgisi de yüksektir. Trabzon'da oyuncu yetişmesine de çok fazla katkı yapmış bir isimdir. Ömür'le Yusuf'ta tabii, Tabii onun da tabii. Çok ciddi fazla payı var. emeği var. Birçok oyuncu da var. Ben açıklamasını elbette bu tip açıklamaları saygı çerçevesinde yaparsan hiç anormal bulmuyorum. Trabzonspor camiası içerisinde Sade Hoca gibi futbola hakim Tabii çok canım. adam vardır. Bazen hoca ile oturup yemek yemeleri, bazen basında bile olsa karşılıklı konuşmalarını hiç yanlış bulmuyorum. Yeter ki saygı çerçevesinde Bir iletişim kurulsun. bir iletişim kurulsun. Sade Hoca da bir açıklama yapmıştır. Belki böyle bir zorunluluk hissetmiştir. Abdullah Hoca'nın alınacağı da bir açıklama yapmamıştır. Fakat oyuncuları pek basının önüne attı demeyelim de oyunculara bir uyarıyı bazen soyunma odasından yaptığından daha fazla etkisi olabilir basında yaparsan. Oraya da söyledim diyor zaten. Çok oyunculara da söyledim diyor Abdullah. Yani arkalarından konuşmamış. konuşmuyorum diyor. Şimdi Emre Belözoğlu gibi çıkıp maçtan sonra bu kadronun potansiyeli bu kadar demedi. Aynen öyle. Bu birincisi. İkincisi Sade Hoca'ya katıldığım şey şu. Evet tarihin en iyi kadrolarından bir tanesi. Katılmadığım şey şu. Geçtiğimiz sene daha iyiydi kadro. Zaten kesinlikle geçtiğimiz Heh, sene daha. yani evet tarihin Banko. en iyi kadrolarından bir tanesi cümlesinin altına imza atarım. Ama bir önceki seneden, şampiyon seneden daha iyi değil. Biz Trabzonspor'un kendi ölçeğini değerlendiriyoruz. Yani Fenerbahçe Evet. ile Galatasaray ile Yo, kıyaslamıyoruz hayır hiç kadroyu. Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu da Zaten bence müthiş daha bir iyiydi kadro, yani. daha Evet. iyi bir kadroydu. Bu seneki kadrosu da daha iyi bir kadro. Sadece farkı geçen seneye göre çok daha iyi bir teknik Tek adam direktörü var. olmaz. O da tabii şimdi gider mi gitmez mi ona bakıyorlar. İnşallah gitmez. Neden biliyor musun? Bir yarışın Keyifli olması. kalitesini ve keyfini de Jesus gibi adamlar belirliyor. Tabii Yani, %100. o yüzden- Abdullah Hoca'ya da sorsak O da gitmesinler. böyle yani söyleyecektir gitmesinler. yani. O yüzden de hani Türk futbolu için de kalmasından yanayım ben. Ama tabii teklif gelir de Tabii reddetmezse canım başka bir hikaye olur. bir B planı olması lazım. Ama B bu- planı olmasına ihtiyacı olan taraf Fenerbahçe. Kesinlikle. Trabzonspor değil. Trabzonspor hocayla onun seçimlerine saygı O da duyarak burada zaten. devam etmesi çok daha mantıklı. Eğer ligden Fenerbahçe maçı hasbelkader kötü biterse ve ligden kopma ihtimali olursa yeni sezon için oyuncu kazandırmak da kendine bir misyon edinmek demektir. Ve bir zamanın olacak. Bu sefer daha geniş bir planlama yapabilirsin yeni sezon Ya bu arada için. hani evet bir fark açılırsa falan diyoruz ama bu kadar hafta arası maç oynanacak bir dönemde yakalarsın 4-5 maçlık bir seri. Tekrar kendine bir iyi hedef koyabilirsin. Çok öyle hani Karalarda bağlanmak karamsar lazım. olmamak lazım diye düşünüyorum. Trabzonspor tarafında heyecanlı bir dönem geldi. Geldi. Şimdi çok ciddi şekilde yoğun bir ilgi de olacaktır Fenerbahçe karşılaşmasına. Peki abi hoca isim vermedi ama oyuncu performanslarından Biz eleştiri isim yaptı. verebiliriz. Biz isim verebiliriz. Hoca vermedi ama biz tahminlerimizi Berkay, söyleyebiliriz. Biz ne zamandan beri isim veriyoruz? Gerçi çok sevdiğimizi ve beğendiğimizi Evet. söyleyerek Ömür'le Yusuf'un adını defalarca verdik. Evet, söyle. Bence onlar da farkında. Janini'nin geçen sene yaptığı işten sonra bu seneki halinin kabul edilemez olduğunu defalarca biliyordur. söyledik. Dansville oynadığı zaman Victor Hugo'yu aratmayan bir oyuncuyken Şimdi sıradan bir oyuncu oldu. şimdi daha da sıradan Evet. bir oyuncu olmuş gibi gözüküyor. Halbuki Eren'i yedekleyebilmek için Dansville'i kullanabilirsin. Sol bekte oynuyor. Sol bekte oynuyor. Şimdi bu tip benzer oyuncuların performans düşüklüklerini çoğaltabiliriz seninle. Tabii canım arttırabiliriz. Yani belki Larsen'le ilgili bir şey söyledi. O da olabilir. Hani onunla da yolların ayrılması Şimdi gibi Larsen şey yeni söz bir konusu. oyuncu. Larsen yeni bir oyuncu. Çok hücum katkısı veren bir oyuncu değil.
İşte Bruno Perez'e lisans açıp Larsen'i göndermek gibi bir plan da varmış. Allah Allah. Evet. Peki Bruno Perez o biraz yaşı ilerlemiş bir oyuncu olduğu için o ağır sakatlıktan maç temposu kazanarak dönebilecek miymiş acaba? Ocak'ta dönüyormuş ama tabii ne şekilde dönecek çok zor. Ben de Altı aydır dönerim yok. Trabzon'a. Tabii. Uçağa atlar dönerim de öyle dönemem. Yani ne olacak abi Trabzon'a dönmekten? Hani balık deyince zaten hep gidesim geliyor da öyle dönmek var Tabii, anladın mı? eskisi Yani gibi şimdi dönebilecek hazır bir mi? oyuncuyu hadi sen git sakatlıktan dönen oyuncu gelsin değil. Larsen'i eleştirirken ben biraz kalmaya çalışıyorum, yumuşak kalmaya çalışıyorum. Sebebi şu, önünde oynayan oyuncu sürekli değişti. Doğru. Şimdi ben ikililere inanırım futbolda. Sağ bek ve sağ ön, sol bek ve sol Onlar ön. bir oyuncu gibidir değil mi? Evet, onlar artık birbirini tanıdıkça performansları artar. Bek oyuncu topu attığı zaman önündeki oyuncu topu tutar mı? Doğru ne zaman bindireyim? Bunları bilir. Şimdi Larsen bir gün Ömür oynuyor. Bir Bir gün Trezeguet'i oynuyor. oraya Bir gün çekiyorlar. Canini Bir gün Canini oynuyor. Bir gün Bakasetas'ı. Yani bu kadar çok değişkenlik içerisinde Larsen çok hücum katkısı veremedi kısmında yokum ben. Özür diliyorum. Belki profil olarak da öyle bir oyuncu Bruno olmayabilir Perez, ama Bruno Perez daha hücumcu bir oyuncu olarak gözükebilir ama bir bekin de asli görevi savunma yapmaktır. doğru. Yani o yüzden fena da bir savunmacı değil. Geçen seneki beklere nazaran Trabzonspor'un bekleri daha iyi bekler. Ama işin ön taraftaki kısmında kalite düştü. Ve Türkiye Ligi'nde beklerin hücum katkısı üzerinden de birçok maçı çözebiliyorsun. Çözebiliyorsun. O yüzden biz Caner konuştuk Evet. birçok kulüpte konuşurken. Ferdi konuşuyoruz. Ferdi konuşuyoruz Hakeza. ama Ferdi'nin fiziksel gelişimi Tabii, hem işin inanılmaz. O- savunmasına hem hücumuna dokunması falan çok farklı bir yere gitti. Bence Avrupa'da gidecek o çocuk. İnşallah gitsin. Buradakini de devam ettirsin. Eleştirdik Pereira'yı ama biraz Evet o Ee, adamda bir katkısı oldu ufaktan Türk hakkını futboluna. vermemiz gereken konular da var. Var, var. Onu da söyleyelim. Ama yani Trabzonspor tarafında da tabii Ferdi uç örnek. Yani hücum katkısından benzettiğimiz için söylüyoruz. İşte mesela Trabzonspor bir tane Ferdi çıkaramadı. İçeriden bir tane oyuncu. Mesela örnek veriyorum. Doğucan. Tamamen Sağ bek. atıyorum. Doğucan ön libero olarak geldi. Değil mi? Dedi ki ben Doğucan'ı sağ bek yaptım ve müthiş bir performans çıkmıyor. Olmuyor. Olmuyor. Yani Ferdi sağ ön oynarken sol bek Oluyor. ama bunu şimdi bak sağ ön oynarken seyrettiğimiz 3-4 maçlık ya da ön libero oynarken seyrettiğimiz Doğucan'ı biz sadece televizyondan bir maçını seyrederken çözemeyiz. Ama antrenmandaki özelliklerine bakarak oyuncuyu devşirmek Daha kolay olabiliyor. daha kolay olabilir. Bu bir keşiftir. Tabii ki. Bunu yapacaktı teknik direktör. Demek ki çok fazla yok. Ya o alamıyor demek ki o Alamıyor ışığı. demek ki. O çünkü sağ bek de oynayabilir dedik. Evet, sağ sağ bek bek oynadı pek olmadı. 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 Antalya maçı özellikle yaptığı hatalar Dağıldı orada yani o karşı. dağıldı ve bir daha toparlanamadı. İnşallah kamp dönemi iyi gelmiştir. Trabzonspor'un kazanabileceği oyuncu başlığı altında 10 tane oyuncusu var ya. Abi hiç performans alamadığını düşündüğümüz ilk yarıda, ikinci yarıda birazcık üçüncü vitese taktığında bambaşka bir yere götürebilecek oyuncular bir de bunlar. Doğru. Şimdi Sadi Hoca Trabzonspor'da çalıştı. Akçabat Sivasspor'da da çalıştı ki Trabzon'un altyapısı gibiydi. Hepimiz oraya gittik. Çalıştı. Kredisinin teknik direktörün az olduğunu bilir. Sadi Hoca futbolla ilgili her şeyi bilir. Teknik direktörle ilgili her şeyi bilir. Trabzon'la ilgili her şey Trabzon'la ilgili de her şeyi bilir. Şimdi teknik direktörün Abdullah Hoca için aslında çok geçerli değil. Kredisi az demiyorum ama bir eşik yaklaştığında oyuncudan tepki görmüyorsa bununla ilgili bir hamle yapması gerektiğini bilir Sadi Hoca da. Ve onu tahlil ediyor aslında. bir yandan. Aslında Abdullah Hoca diyor ki bakın ben doğruyu yapıyorum. Kampınız doğru. Oyuncu seçiminiz hepiniz şans buluyorsunuz. Yine bulacaksınız. Fenerbahçe maçı ve sonrasında bulacaksınız. Ama kazanmak adamların içine girip kafasını da oyamaz yani Siz de nihayetinde. bir şey yapın diyor. Ki ya. Fenerbahçe maçlarının Trabzon'da ne demek olduğunu biliyor musun? Bir hafta Tabii herkes canım. hazır olda gezer. Başlamıştır bence şu andan itibaren. Yani şimdi Fenerbahçe maçı konuşuluyordur. O yüzden de o duyguyu oyuncusuna geçtiğini hissetmediği an Abdullah Hoca'nın çıkıp isim vermeden oyuncularla ilgili küçük bir serzenişte bulunması anormal değil. Kasımpaşa maçındaki vücut dilini beğenmediyse bunu söyler. Çünkü tehlike görüyor. Yani Tehlike görüyor. Fenerbahçe maçını hedef maç olarak hem şehir koymuş hem Trabzonspor camiası hem teknik ekip koymuş. Oyuncudan bakıyor ki o kadar oyuncunun umurunda değil gibi görüyorsa da bu bir tehlike demektir zaten. Bak bu arada şunu söyleyeyim. Çok zor rakipler var Türkiye'de. Adana Demirspor'la oynamak çok zor. Çok zor. Değil mi? Ne bileyim Beşiktaş'la deplasmanda oynamak zor. Bir sürü böyle maç sayarım sana. Hem ateşli taraftarı hem fiziksel gücü, dayanıklılığı her takımın farklı özellikleri var. En zoru Fenerbahçe'yle oynamak. Bu Fenerbahçe'den Bu bahsediyoruz. Fenerbahçe'den bahsediyorum. Çünkü farklı hücum tarzları var. Top ayağına yakışan oyuncuları var. Hücum presi yaptığı zaman içeride dışarıda Avrupa'da gördük. Çok rahat Çıkarken sonuçlar kazanan. alabiliyor. Kolay gol bulabiliyor. İşin savunma kısmında üçlüyü şu anda Türkiye'de hakikaten doğru ve iyi oynuyor. Şimdi bu takımı çözmek zor. Trabzonspor oyuncusu iyi niyetli olmazsa,
Gayret %100 konsantre göstermezse. olmazsa ve çok ya oyuna yüreğini koymadan Fenerbahçe'yi yenemezsin. Ve bununla ilgili bir sinyal görmediğinde teknik direktör de bundan rahatsız olur. Ne yapabilir Sadi Hocam, hoca başkan? Ya bir Hoca- yerden bir şey yapması Aynen lazım. öyle. Bir şey değiştirmesi Evet, lazım. yani Çünkü kötü ben gidiyor yani. Sadi Hoca'nın ne kadar Trabzonsporlu olduğunu da biliyorum. Orada doğmuş büyümüş de bir insan. Abdullah Hoca ile karşılıklı bir yemek yemeleri ya da Sohbet karşılıklı etmeleri, sohbet evet. etmeleri çok hoşuma gider. Bence hocanın da Abdullah Hoca'nın da bunlardan rahatsız olacağını çok tahmin Yok, etmiyorum. mümkün değil. Sadi Hoca da bazen Trabzonspor camiasının farklı düşünen kısmını temsil ettiği açıklamalar yapabilir. Bu güzel bir şey bence. Kendine böyle bir misyon da edinmiş olabilir yani. Biraz daha yukarıdan. Bu arada e, hiç saygıdan kusur tabii etmeyen canım bir yani. insandır ha. Tabii. Saygıdan kusur etmez Sadi Hoca. Ya zaten açıklaması Benim da çok hoşuma gitti ya Sadi Hoca'nın açıklaması da konuşması. çok şey yani bence. Hiç sıkıntı, problemli bir açıklama Kesinlikle. değil yani. Ya biz soyunma odasında Sadi Hoca ile beraberdik. Çok zor zamanlardan da beraber geçtik. Soyunma odasında o yüksek atmosferde 180 nabızda bile çocuklara saçma sapan konuşmamıştır. Ya ifadesini Çocuklara doğru dedik sergiledi. bize yani. Tabii yani siz Daha o zaman- oluyorsunuz orada çocuklar. Çocuktur. Ya Evet. çok güzel hikayelerimiz var Sadi Hoca ile bu arada. Bir tane Fenerbahçe maçında hoca Sade Hoca'ydı değil mi o? 1-0 yendiğimiz. 1-0. Sadi Senin Hoca'ydı. beşinin solunda oynatmıştı galiba. Evet. Öndeki beşinin solunda oynatmıştı. Solumda oynattı. Ama o zaman oynuyorduk öyle. Şimdiki gibi 3-5-2 değil. Beni beşli oynatıyor, diyor ki git gel. Ulan tabii, ben nasıl gideyim 100 gel? metreye git Ha, gel. 100 metreye git ya. Sol stoper kaçıyor, öbür stoperin yanında benim arkam boş. Öne gidiyor, diyor ki öne destek. Önünde Baliç oynuyor, Serhat Akın oynuyor. Lan buna can mı dayanır? Nasıl? Ama tabii o zamanki üçlüler şimdiki gibi değil. Şimdi daha bilinçli, sol stoper çıkıyor, seni öne itiyor Orada falan. üst stoper duruyordu yani neredeyse tabiri caizse. Berkay neler çektik be. Hocam o gün dedi ki Fener'i yendik. Dedi ki yani Allah bizim yenmemizi istedi dedi. Çok aslında net bir açıklama olmuş. Çok net, çok zor bir maç olmuştu çünkü. Hatırlıyorum karşılaşmayı. Baliç'in acayip kaçırdığı bir gol vardı boş kaleye. Baliç Hoca ile şimdi yan yana oturuyoruz. Dünyanın da en mütevazı insanı ha. Mükemmel futbolcuydu. Ya bir gün Giri Hoca, bak bunu anlatmam lazım, çok özür dilerim. Giri Hoca İstanbul'a gideceğiz Fenerbahçe maçına. Arkadaşlar dedi ya, soldan Baliç kesiyor. Anderson kafayı vuruyor. Bütün yaptıkları bu. Çift kale yapıyoruz. İşte birini Baliç yaptı. Onu Gökdeniz'le eşleştirdi. Bu bahsettiğimiz 1-0'lık maçın ilk maçı bu. Anlattı. Olabilir. Evet. 4-2 mi? 5-2 bitti. 5-2 bitti. Öyle bir şey. Baliç Hoca ile Gökdeniz'i eşleştirdi. Kenneth Anderson yaptı birini. Onunla da Ronelang'i. Onunla da Güngör'ü eşleştirdi falan. İlk yarı bitti. 2 tane kesti Baliç, 2 Anderson. Bir ön direkt bir arka direkt. Lan adam şimdi bak biraz evvel Abdullah Hoca ile ilgili söylediğim şey bu işte. Adam Adam teşhisi analizi doğru. yaptı. Çift kalede çalıştırdı. Oyuncu yapamadı. Ama Baliç Hoca topu böyle atıyor. Önünden kesiyor. Çizgi dışından gidiyor. Gökdeniz çırpınırken Baliç Hoca'nın bacakları uzun, fuleli Yo. ve topla giderken böyle kafayı kaldırıp bir kesiyor adamın Ya kafasına. ben hep söylüyorum. Bence Gerrit Bale'den iyi futbolcuydu. Abi Fenerbahçe, Galatasaray ve Real Madrid gördü. O sakatlığı yaşamasaydı Real Madrid de kalırdı zaten. Ya sonra biz Konya'da da karşılıklı oynadık. Bize bir frikik golü attı. Topu görmediniz değil mi? Daha ben topa vururken bir çevirdim, fileye çarptı. Fışk etti top, anladın mı? Ya. Çok büyük yetenek. Yani bu sakatlıktan dolayı yazık olan benim listemde 1. numarada Bir şey Erbil Baliç. söyleyeyim mi? Bazılarını görüyorum. Eğer kariyeri Baliç gibi olsaymış o gördüğüm insanların. Kim bilir yanına Bak yaklaşamazsın yemin yani. ederim yani merhaba Diyemezsin, diyemezsin. Ben selam hayatımda veremezsin. bu kadar mütevazı bir insanda görmedim. Yok, yani çok seviyoruz kendisini. her şeyine emanet Evet, edebileceğim de aynen müthiş öyle. bir insan ya. Nereden Abi, girdik? evet, Trabzon fanı? Trabzonspor'dan Baliç hocama buraya selamlar geldik. olsun. Evet. Selamlar olsun Erbil Baliç'e. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Baba arabaya nasıl bakmışım ama? Ya değişimi geçmiş arabanın kerata. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Bazı Trabzonspor'u bu haftalık noktaladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.